Münih'te akşamın daha başı. Sahanın sağ kanadında, lise çağında 16 yaşında bir çocuk topu sol ayağına çekiyor, Kale oldukça uzakta, 25 metreden fazla bir mesafe var. açı tamamen kapanmış durumda. Önünde aşılması fizik kurallarına göre imkansız gibi duran etten bir duvar örmüş bir Fransa savunması var. Fransız orta saha oyuncusu Rabiot tam karşısında adım adım üzerine geliyor. Bir insanın 16 yaşında bir Avrupa Şampiyonası yarı finalinde on binlerce taraftarın ve ekran başındaki milyonların gözü önünde elinin ayağının titrememesi tek başına yetenekle açıklanamaz. Kendi 16 yaşınızı gözünüzün önüne getiren, sıradan sınavların veya okul bahçesindeki küçük dertlerin bile uykularınızı kaçırdığı o günleri hatırlayın. Oysa o, on binlerce insanın çığlığı altında, gövdesini hafifçe sağa yatırıp topu ağların sol üst köşesine doğru bırakmaya hazırlanıyor. Sinir bilim bize o yaşlardaki bir insan beyninin, özellikle ön lobunun henüz tam gelişmediğini, bu tür devasa stres anlarında paniklemeye programlı olduğunu söyler. Top ayağından ayrıldığı an sadece bir maçın kaderi değişmiyor, bir kıtanın en genç golcü rekoru saniyeler içinde düşmek üzere bekliyor. Bütün stadyum, bütün Avrupa nefesini tutmuş durumda. Orada topa vuran, omuzlarına binen o devasa yükü savuşturup sakin kalabilen güç, kusursuz bakımlı yeşil çimlerden gelmiyor. Top o imkansız kavisi çizip ağlarla buluştuğunda dünya adını yeni yeni duyduğu bu ismin karşısında sessizliğe bürünüyor. O sarsılmaz soğukkanlılık, yıllarca dar ve yoksul bir mahallede, hataları affetmeyen beton zeminlerde, topu duvarlara çarpa çarpa büyümüş bir çocuğun bütün geçmişinden süzülüp geliyor. Bu yüzden o vuruş, yalnızca kısacık bir anın değil, zorluklarla yoğrulmuş bütün bir hayatın en net özetidir. Fakat bu soğukkanlılığın köklerine inmek için takvimi geriye 13 Temmuz 2007'ye sarmak gerekiyor. Barcelona'nın hemen yanı başındaki Esplugues de Llobregat'ta bir bebek dünyaya geliyor. İki ayrı kıtanın, iki ayrı kültürün ve iki ayrı yoksul göç hikayesinin Katalonya'nın sıcağında kesiştiği yerde doğuyor bu çocuk. Tam adı Lamine Yamal Nasrawi Ebana. Annesi Sheila Ebana, Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinden, babası Munir Nasrawi ise Fas'ın Larache kentinden, mesleği boyacılık. Bölünmüş bir ev, çoğu çocuk için derin bir eksiklik, psikolojik bir boşluk olarak tanımlanır. Anne ve baba o henüz 3 yaşındayken yollarını ayırıyor. İkisi de çocuğun hayatından tamamen çekilmiyor. Lamine bir süre Mataro'da, daha ileriki dönemde annesiyle Granoillers'te yaşıyor. Onun hikayesinde bu durum bir dezavantaj olarak değil, hayatın kaosu içinde erken olgunlaşmanın ve sarsılmaz bir zemin inşa etmenin en önemli adımı olarak okunabilir. İki şehir, iki ebeveyn ve iki farklı düzen arasında sürekli gidip geliyor. Çocukluğunun asıl şekillendiği yerse Mataro'nun Rocafonda mahallesi. İşçi sınıfından, çok kültürlü, kalabalık, imkanları son derece kısıtlı bir semt. İki ayrı evin, iki ayrı kural setinin arasında büyüyen bir çocuk, daha küçük yaşta dengede durmayı, sürekli değişen şartlara hızla adapte olmayı öğrenir. Posta kodu 08304. Çocuklar dar avlularda, asfaltta, kapı aralarında top oynuyor. Topla ilk ciddi mesaisi de bu yıllarda. Henüz 4 yaşındayken o beton sahalarda başlıyor. Bu adaptasyon futbola doğrudan yansır. Çim sahada top seker, yavaşlar ve oyuncuya düşünmek için bir saniye tanır. Betonda ise o saniye yoktur. Rocafonda'nın posta kodu 304'ü gol sevinçlerinde elleriyle havaya çizmesi de tam olarak bu döneme uzanıyor. Rocafonda'nın o dar avlularında oynayan bir çocuk, topu ayağının altıyla kontrol etmeyi bir hayatta kalma zorunluluğu olarak öğrenir. Çalım atarken geniş alanlara yayılamazsınız, hemen yanınızda sert bir duvar veya sizden yaşça büyük oyuncular vardır. Dar alanda aniden yön değiştirmek zorunda kalıyor. Vücut ağırlığını saniyenin 1/10 sürede diğer bacağa aktarmak zorundadır. Gol sevincinde elleriyle havaya çizdiği 304 rakamı, işte bu hayatta kalma okulunun posta kodunun son 3 hanesinin dünyaya ilanıdır. Dolayısıyla bu ham ve vahşi yeteneğin profesyonel gözlerden kaçması imkansızdı. 6 yaşına geldiğinde mahalle takımı La Torretta'dan koparılıp Barcelona'nın gözcüleri tarafından doğrudan kulübün efsanevi altyapısı La Masia'ya davet ediliyor. Bu hareket basit bir şov değil,
Geldiğim yeri, beni ben yapan o betonu unutmadım diyen inanılmaz güçlü bir manifestodur. Dünyanın en elit futbol okullarından birinin kapıları Rocafondalı bu çocuğa sonuna kadar açılıyor. Sağ kanatta görev yapan ama topu daima o ölümcül sol ayağına alan bir oyun yapısı var. La Masia yalnızca topa nasıl vurulacağını öğreten sıradan bir futbol akademisi değil, oyuncunun zihnini baştan aşağı yeniden programlayan, zamanı ve mekanı yönetmeyi öğreten bir akıl laboratuvarıdır. Çizgiye eğilip orta yapmak yerine hızıyla doğrudan ceza sahasına, oyunun merkezine kıvrılan, o dar alanda topu bir kaltan gibi koruyan yapısı hızla öne çıkıyor. Sokakta öğrenilen o ham refleksleri alır ve onları kusursuz birer geometrik silaha dönüştürür. Sol ayaklı bir sağ kanat oyuncusu, rakip savunma için sadece fiziksel bir tehdit değil, çözülmesi imkansız bir zihinsel denklemdir. Kulüp bu benzersiz potansiyeli bir an önce koruma altına almak için sözleşmesine 1 milyar euroluk serbest kalma bedeli koyuyor. Çizgiye inmek yerine merkeze doğru kıvrıldığında karşısındaki savunmacının kalça açısını bozmasını zorunlu kılar. Savunmacı yüzünü kaleye dönmekle topa basmak arasında saliseler içinde bir tercih yapmak zorundadır. Aynı dönemde 2007 yılına ait çok çarpıcı bir kare basında ve kamuoyunda geniş yankı buluyor. Bu küçük tereddüt anında oyuncunun önünde iki ölümcül seçenek belirir. Ya o boşluktan kaleye kavisli bir şut çıkaracaktır ya da savunmanın arkasına sarkan takım arkadaşına ölümcül keskin bir pas atacaktır. Barcelona'nın yardım amaçlı hazırlattığı eski bir takvimde henüz 20 yaşındaki genç Lionel Messi'nin plastik bir küvetin içinde bir bebeği yıkadığı o meşhur fotoğraf ortaya çıkıyor. 1 milyar euroluk serbest kalma bedeli bir fiyat etiketi olmaktan çok bu durdurulamaz geometrik avantaja biçilen değerin kulübün geleceğini koruma altına almasının kağıda dökülmüş halidir. O bebeğin Lamine olduğu gerçeği tüm dünyada inanılmaz bir dalgalanma yaratıyor. Messi ile olan o fotoğrafın toplumda böylesine büyük bir infial yaratmasının sebebi ise insanların mitolojiye olan derin açlığıdır. O kare, sıradan bir tesadüfün ötesine geçerek futbol tanrılarının kendi arasındaki efsanevi devir teslim töreninin somutlaşmış bir kanıtı olarak tarihe kazınmıştır. Oysa bu devasa yeteneğin yaşın getirdiği sınırlamaları birer birer yıkıp sahneye çıkışı sadece bir zaman meselesiydi. 29 Nisan 2023 tarihinde Lamine henüz 15 yaşını sürerken Real Betis karşısında teknik direktör tarafından oyuna alınıyor. 15 yaşında bir oyuncu profesyonel bir sahaya adım attığında o an genellikle geleceğe dair umut dolu bir vaat olarak görülür. Kimse ondan o anı tek başına sırtlamasını beklemez. Kulüp tarihinde 1922 yılından bu yana kırılmayan, yüzyıllık sahaya çıkan en genç oyuncu rekoru paramparça ediliyor. Sadece aylar sonra 8 Eylül 2023'te İspanya A milli takımı formasıyla Gürcistan karşısında sahada boy gösteriyor. Onun yarattığı asıl sarsıntı bir vaat olmaktan çıkıp ilk saniyeden itibaren durdurulamaz bir gerçekliğe dönüşmesidir. Attığı golle ülke tarihinin en genç milli golcüsü unvanını alıyor. O devasa stadyumlarda on binlerce insanın önünde bu akıl almaz ivmeyle koşarken otel odasında yaşanan başka bir gerçeklik var. Yaşının getirdiği o genç yetenek gölgesinden hızla sıyrılıp sadece oyununun ağırlığıyla anılmaya başlar. Avrupa Şampiyonası süresince antrenmanlardan ve maçlardan arta kalan zamanlarda internet üzerinden lise derslerine katıldığını, matematik ve tarih ödevlerini yetiştirmeye çalıştığını tüm dünyaya büyük bir doğallıkla açıklıyor. Otel odasında dünyanın en büyük turnuvalarından birinin tam ortasında lise ödevlerini yapan o öğrenci disiplini aslında sahadaki o göz kamaştırıcı sihri dengede tutan en güçlü çapadır. 2024 yazı Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası sahnesine taşınıyor. Sağ kanatta Lamine, sol kanatta ise bir başka genç fırtına Nico Williams var. Milyonlarca insanın sizi izlediği, medyanın her adımınızı kusursuzlaştırdığı o devasa illüzyonun içinde kaybolmamak için insana gerçekliğini hatırlatan o sıradan matematik problemlerine ihtiyaç vardır.
İspanya milli takımı bu ikilinin hızıyla turnuvanın en korkulan, hücum hattı en keskin takımı haline geliyor. Fransa'ya atılan o muazzam yarı final golüyle Brezilyalı efsane Pelé'nin 1958 yılından kalma büyük turnuvalarda gol atan en genç oyuncu rekoru tarihin derinliklerine gömülüyor. Bir milli takımın kaderini üstelik Avrupa Şampiyonası gibi devasa bir sahnede iki gencecik oyuncuya emanet etmesi, futbol aklının sınırlarını zorlayan bir cesaret örneğidir. O sahnede iki genç yıldız birbirinin önünü kesmek, birbirini gölgelemek yerine sahanın iki ucundan rakibi parçalayarak birbirlerinin nasıl daha da büyütebileceklerini gösterdi. 14 Temmuz'daki o nefes kesen İngiltere finalinden sadece bir gün önce kampta 17. yaş gününü kutluyor, final maçında ilk golün asistini yaparak kupanın İspanya'ya gelmesindeki en büyük pay sahiplerinden biri oluyor. Pelé'nin adının geçtiği rekorlar çoğu oyuncunun omuzlarını çökertecek kadar ağır bir psikolojik yüktür. Anın ağırlığı ve o efsanevi isimlerin gölgesi altında ezilmek yerine o devasa sahayı tamamen kendine ait kılma cesareti onun zihinsel yapısının gücünü ortaya koyar. Turnuvanın hemen ardından yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Copa Trophy ve Golden Boy ödülleri hiçbir tartışmaya yer bırakmadan ardı ardına onun ellerinde yükseliyor. Kazanılan bu bireysel ödüller sadece bir yeteneğin taçlandırılması değil, La Masia'nın 10 yıllardır süregelen, oyuncuyu önce insan sonra bir zeka olarak inşa eden felsefesinin tüm dünya futbolu tarafından ayakta alkışlanarak onaylanmasıdır. Fakat başarının bu baş döndürücü zirvesi hiç kimsenin hazır olamayacağı kadar ağır ve yepyeni bir sorumluluğu beraberinde getiriyordu. 2024-25 sezonu başlarken Barcelona yönetimi, kulübün taşıması en zor, tarihi en ağır forması olan 10 numarayı ona teslim ediyor. 10 numara basit bir kumaş parçası, üzerine isim yazılan sıradan bir forma değildir. Barcelona'da 10 numara, kulübün taşıdığı bütün bir hafıza, ezici bir mirastır. İmza töreninde yaşanan küçük ama sarsıcı bir ayrıntı tüm bu ışıltının önüne geçiyor. Lamine, kulüp yetkililerini bekletiyor. Daha önce olağanüstü yetenekleri bile psikolojik ağırlığıyla ezen bu sembolün devri büyük bir risktir. Fas'tan yola çıkan babaannesi odaya girmeden onsuz o 10 numaralı formayı eline dahi almıyor. Hansefilik yönetimindeki Barcelona ile yerel ligde fırtına gibi esiyorlar. Bu ağır sembolün teslim edildiği o en görkemli anda bile, genç bir oyuncunun bir aile büyüğünü babaannesine beklemesi, değerler hiyerarşisinde şöhretin değil, köklerin en tepede yer aldığının kanıtıdır. La Liga, İspanya Kral Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarıyla muazzam bir yerel üçleme kazanılıyor. Ama Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter Milan'a karşı yaşanan ağır bir mağlubiyet ve elenme acısı var. Inter eşleşmesindeki o ağır yenilgi ve kaçan penaltılar, hikayede düzeltilmesi gereken birer pürüz değildir. Milletler Ligi'nde Portekiz'e karşı hayati penaltıların kaçırılması ve ardından Paris'teki Ballon d'Or ödül töreninde dünyanın en iyi ikinci oyuncusu olarak kalması bu kusursuz görünen sezona sert çentikler atıyor. Aksine, yenilmezlik hissinin yarattığı tehlikeli kibri yıkan, bu genç oyuncuya kaybetmenin yakıcı acısını öğreterek, asıl saygınlığı, asıl felsefi derinliği kazandıran devasa birer derstir. Çelik ancak ateşte dövüldüğünde kırılmaz bir hal alır. Sahanın dışındaki hayatta ise yeşil çimlerdeki o kontrollü dünyanın yerini çok daha acımasız, kaotik ve ağır bir baskı alıyor. 17 yaşında bir gencin özel hayatının her saniyesi devasa bir mercek altında sürekli izlenmeye başlanıyor. Milyonların gözü önünde, devasa bir kamera ordusunun gözetimi altında büyümek zorunda bırakılan bir çocuğun omuzlarındaki asıl ağırlık, formanın ağırlığından çok daha ezicidir. Sıradan bir gencin hayatı tanırken sahip olduğu yanılma, hata yapma, öfkelenme ve tökezleme hakkı onun elinden tamamen alınmıştır. Babası Monier Nasraovi'nin uğradığı o ciddi bıçaklı saldırı gündeme düşüyor.
Aynı dönemde 18. yaş günü kutlamaları sırasında yaşanan bazı tartışmalar basında konuşulmaya devam ediyor. Babasının maruz kaldığı o bıçaklı saldırı, futbolun sunduğu o korunaklı illüzyonu paramparça ederek gerçek hayatın ne kadar kırılgan ve tehlikeli olduğunu en acımasız şekliyle hatırlatır. Bir Engelli Hakları Derneği'nin öne sürdüğü iddialar da bu dönemin gölgelerinden biri. Nelaların flaşları altında yaşanan bu zorlu eşikler, sahadaki bütün kupa zaferlerinden çok daha büyük sınavlardır. İnsanın psikolojik dayanıklılığını, aklını kaybetmeden ayakta kalabilme kapasitesini test eden bu karanlık gölgeler karşısında sergilenen vakar, onun sahadaki başarılarından daha büyük bir olgunluk göstergesidir. Tüm bunlara rağmen memleketi Rocafonda'da mucizevi bir sosyolojik dönüşüm gerçekleşiyor. Bir zamanlar suçla anılan, dışlanan mahalledeki değişim, dünyanın dört bir yanından gelen turistlerle, duvardaki duvar yazılarıyla gözle görülür bir hal alıyor. Kazandığı en büyük, en eşsiz kupa altın kaplama madalyalar değil. Kendi doğduğu sokaklardaki o 304 posta kodlu mahalledeki çocukların ufuklarını kalıcı olarak genişletmek, onlara biz de başarabiliriz diyen bir ihtimal sunmaktır. Yaşadığı zorlu kas sakatlıklarına ve kaçırdığı kritik maçlara rağmen 2025-26 La Liga sezonunun oyuncusu ve prestijli Laureus ödüllerini evine götürüyor. Bir oyuncunun takımdaki gerçek değeri her zaman sahada geçirdiği harika dakikalarla attığı inanılmaz çalımlarla ölçülmez. Asıl değer sahada yokken o sakatlık anlarında oyunun kalbinde arkasında bıraktığı koca boşlukla takımın bocalayışıyla ölçülür. Şimdi takvimler hızla ileriye sarıyor ve ufukta yaklaşan 2026 Kuzey Amerika Dünya Kupası var. Dünya Kupası bir hikayenin son durağı, nihai bir final değil. İspanya milli takımı 15 Haziran'da Atlanta'nın devasa stadyumunda Cape Verde maçına çıkacak ve Lamine o çimlere ülkesinin en büyük umudu olarak ayak basacak. Her gün satır satır yazılmaya, yepyeni zaferler ve yenilgilerle okunmaya devam eden bu kitabın tertemiz, açık bir sayfasıdır. Münih'teki o gole, o kırılma anına, o başlangıç saniyesine tekrar dönelim. O akşam dünyanın adını yeni yeni ezberlemeye başladığı ismin, imkansız rekorlar ve devasa kupalarla Avrupa futbolunun tahtına yürüyüşü akıl almaz bir hızla gerçekleşti. Baş döndürücü başarının bu sınır tanımaz yükselişin en çarpıcı yanı, omuzlarında bunca devasa yük, bunca insanüstü beklenti taşıyan 16 yaşındaki çocuğun başını dönmemesiydi. Fransa savunmasının arasından süzülen o top aslında yeni bir çağın kapılarını kırarak açmıştı. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir ivmeyle en mutlak zirveye ulaştı. O imkansız golü attıktan sonra bile hala elleriyle göğe dönüp 3-0-4 çizerek kendi sokağına, geldiği o yoksul mahalleye ve köklerine sıkı sıkıya tutunmaya devam etmesiydi. 3 soruyla bitirelim. Bu hikaye neden önemli? Çünkü bir çocuğun en olağanüstü başarıların ortasında bile kim olduğunu unutmamasının mümkün olduğunu gösteriyor. Çünkü iki kıtanın, üç kültürün bir araya gelip tek bir oyunda nasıl güç olabileceğini anlatıyor. Bu kişi neden önemli? Çünkü daha 18'inde çoğu oyuncunun bütün kariyerine sığdıramadığı rekorları kırdı ve bunu yaparken sahnenin değil, geldiği sokağın diliyle konuştu. Bugün bize ne söylüyor? Bize imkansız denen yolun bir mahalleden başlayabileceğini, başarının asıl ölçüsünün kaldırılan kupalar kadar, o kupaları kaldırırken hatırlanan kökler olduğunu söylüyor. Bu kitabın daha yazılacak çok sayfası var. Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.